Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz bu bebek yeleğinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yelek için önce kullandığım malzemeyi söyleyeyim. Bakın 100 gramı 330 metre olan bir bebek yünü kullandım. Yaklaşık 105-110 gram kadar ip gerekli oldu. Şimdi bu ip 330 metre olduğu için siz eğer 240-250 metrelik bebek yünlerinden kullanırsanız bir 10-15 gram kadar daha fazla gerekli olacaktır. Ben şiş olarak 3,5 numara misinalı şişle ördüm. Ama dilerseniz normal şişle de örmek tabii ki de mümkün. Yeleğin ölçülerinden de bahsedeyim. Şöyle beden genişliğinden başlayalım. Beden genişliği 28 santimetre. Boyu yakadan itibaren 32 santimetre. Kol altından itibaren boyu 20 santimetre. Şöyle reglan derinliğini de ölçelim. Lastiğin bitiminden itibaren 13 santimetre. Bu ölçüleriyle 1 yaş, 1,5 yaş, belki çocuğun gelişimine bağlı olarak 2 yaş çocuklara bile olabilecek bir büyüklükte oldu. Şimdi yeleğe yakadan başladım. Lastiklerde bakın yaka, kol ve etek ucunda lastiklerde 2 düz 2 ters lastik ördüm. Lastiği tamamladıktan sonra robaya başladım. Robada dörtlü burgular yerleştirdim bakın dört tarafında da. Onun burgularının iki tarafında artışlar yaptım. Gövdede ise düz haroşa şeklinde bir modelimiz var. Roba artışlarıyla robayı tamamladıktan sonra kolları ayırıp kolları lastik örerek tamamladım. Ardından gövdeyi ördüm. Gövdede de yine bu roba artışlarıyla uyumlu olması için burgular uyguladım bakın bu ön tarafında. Arka tarafı tamamen sadece düzü haroşalardan oluşacak şekilde. Bu şekilde gövdeyi de ördükten sonra yine etek ucunda 2 düz 2 ters lastik örerek tamamladım. Yaka düşürme çalışması yaptım hemen lastiğin bitiminde. O nedenle bakın ön yaka daha aşağıda duruyor. Daha rahat bir kullanım sağlaması açısından. Evet, bu şekilde kısaca bilgilendirdikten sonra yapmayı arzu ederseniz birlikte yapılışına başlayabiliriz. Evet, bugün sizlerle bir bebek yeleği öreceğiz. Yeleğin bakın bu reglan noktalarında burgu modelimiz var. Aynı şekilde yeleğin ön kısmında da burgularımız olacak. Ben ip olarak 100 gramı 330 metre olan bir bebe yünü kullanacağım. Siz dilediğiniz iple örebilirsiniz. Ben 3,5 numara misinalı şişle öreceğim. İstenirse normal şişle de örmek mümkün. İlmek alarak yakadan başlayacağız yeleğe. Başlangıç ilmek sayımız 82 ilmek olacak. Bildiğiniz yöntemle istediğiniz gibi ilmekleri alabilirsiniz. Ben şöyle klasik kuyruk yöntemiyle ilmek alacağım. Bir miktar bu kuyruk kısmında bıraktıktan sonra ilmek almaya başlıyorum. Toplamda 82 tane ilmek alıyorum. Evet, 82 tane ilmek aldıktan sonra örgünün arka yüzünü çevirip lastiği örmeye başlıyoruz. Lastik örgümüz hem yaka hem kol ucu hem de etek ucunda 2 düz 2 ters lastik olacak. Arka yüzde olduğum için 2 tersle başlayacağım. İlk ilmekleri örmeden alacağım. Kenar çizgisinin düzgün görünmesi için son ilmekleri ters öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bunu bir ters kabul ederek ikinci ilmeği ters ördüm. Bu şekilde 2 tersi örmüş oldum. Devam ediyorum. 2 düzle 2 ters 2 düz. Bu şekilde sıra sonuna dek devam edelim. Sıra sonuna geliyorum. 2 düz. Son olarak yine 2 ters örüyorum. Dediğim gibi son ilmekleri hep ters öreceğiz. İlk ilmekleri örmeden alacağız. Şimdi ön sıraya geçtiğimizde yine lastiğimize devam edelim. Bu sefer düzle başlıyoruz. Ardından 2 tane ters geliyor.
Bu şekilde bir miktar lastiği örelim. Sonra robaya başlayacağız. Evet, lastiği ördüm. İlk ilmek aldığım sıradan itibaren bakın şu düz ilmekleri sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra lastik ördüm. Uzunluğunu da söyleyeyim. Yaklaşık 2 santimetre. Siz dilediğiniz kadar lastiği örebilirsiniz. Evet, artık robaya başlayalım. Her zaman olduğu gibi ben öncelikle şema üzerinde bir anlatmak istiyorum size ne yapacağımızı. Şimdi bakın 82 ilmekle başladık. Bu 82 ilmeğin dağılımı şöyle olacak. Reglam noktalarına 4'er ilmek verdim. Çünkü burgumuz olacak oralarda. Onun dışında arka için 20 ilmek, kollar için 9 ilmek, önler için 14'er ilmek olacak. Bu 14 ilmeğin 7 tanesi kenar bandı olacak. 7 tane de yanında yer alan ilmekler olmuş olacak. Yaka düşürme yapacağız yelekte. Bunun için bu ön parçadaki kenar bandının yanında kalan 7 ilmeklerde 2'şer ilmek aralıklarla 3'er kez kısa satır uygulaması yapacağız. Bunu uygularken gösteriyor ve anlatıyor olacağım. Bunun dışında ben bir erkek bebek için örüyorum yeleği. Dolayısıyla iliği sıra başında açacağım. Hemen lastiğin bitiminde şu an öreceğimiz ilk sırada ilk iliği açacağım. Eğer bir kız bebek için örecekseniz iliği sıranın sonunda, yani diğer tarafta açmanız gerekir. Şimdi uygulamalı olarak robamıza başlayalım. Evet, öncelikle şöyle göstereyim. Bakın roba kısmında sırayla düz örgü ve haroşolar yer alacak. En başta düz örgüyle başlayacağız. Kenar bandımız 7 ilmek olacak dedik. Onlar haroşo olacak her iki yönde. Ben haroşoyu düz ördüğüm için bu 7 ilmeği her iki yönde de düz örüyor olacağım. Şimdi sıra başında ilk iliğimizi de açacağımızı konuşmuştuk. O nedenle başlayalım kenardan düz örmeye. İlk ilmekleri örmeden alıyorum. 1, 2, toplam 3 ilmeği geçtikten sonra şimdi ilk açacağız. Bunun için şöyle yapıyorum. Bakın, ipi şöyle bir kere şişe doluyorum. Ardından gelen 2 ilmeği birlikte örüyorum. Şu an 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek oldu. 6. ve 7. ilmekleri de düz ördükten sonra bakın şu kısmı ördük. Sonra yine 7 tane daha ilmeğimiz var. Onları da örüyorum. Toplam 14 oluyor. Evet, 14 tane ilmeği ördük. Şimdi bakın bu noktadayız. İlk reglan noktamız. Burada 4 ilmeğimiz olacak. Onları burada işaretleyeceğim. İlk sırada artış yapmayacağım. İkinci sırada başlayacağım artışlara. O 4 ilmeğin başına bir ayraç yerleştirdim. 1, 2, 3, 4 tane reglan ilmeklerimizi ördüm. Ve bitişini de anlayabilmek için yine aynı renkte bir ayraç yerleştirdim. Burası bizim ilk reglan noktamız oldu. Devam edelim. 9 ilmek kol. Dokuz tane ördükten sonra ikinci reglan noktasındayım. Yine 4 ilmeği işaretliyorum. Başa ilk ayracı yerleştirdim. 4 tane örüyorum. Ve tekrar bir ayraç yerleştiriyorum. Şimdi sıra arkada, bakın 20 ilmeğimiz var arka için. Onları örelim. Evet, 3. reglan noktasındayız. Yine 4 ilmeği işaretliyoruz. İkinci kol için 9 ilmek örüyoruz. Son reglan bölgemiz, 4 ilmeği yine işaretliyoruz. Evet, son reglan noktasında işaretledikten sonra çizime bir daha göz atalım. Bakın en son şu bölgeyi işaretledik. Şimdi neydi? Yaka düşürme çalışması yapacaktık. Bu noktadan itibaren bakın
ikişer ilmek aralıklarla geri dönüşler yapacağız. İlk geri dönüşümüzü ilk 2 ilmekten sonra. Yani şimdi 2 ilmek öreceğim, sonra geriye döneceğim. Bu tarafı örmeye devam etmeden. Bu çalışmayı ön yakanın arka yakaya göre biraz daha aşağıda durması için yapıyoruz. Daha rahat bir kullanım şekli olması için. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Bu 4 ilmekten sonra işaretledim onları mavi ayraçlarla. 2 tane ilmek örüyorum ve buradan sonra bu tarafa devam etmeyip örgünün arka yüzünü çeviriyorum. Şimdi Alman kısa satır tekniğini kullanacağım ben. Çoğunlukla onu tercih ediyorum. Bunun için şöyle yapıyorum bakın. Bu son ördüğüm ilmeği şöyle sağ şişe geri alıyorum. Ve ipi şöyle arkaya doğru çektirerek çift ilmek haline getiriyorum bakın o ilmeği. Yani şöyleydi bakın, tek ilmekti. Şu hareketi yaptığımda bir alt sıradaki ilmeği şişin üzerine geçirmiş oldum ve çift ilmeğe dönmüş oldu. Bu işlemi bu ara geçişlerde, yani geri dönüşlerimizde herhangi bir boşluk ya da kötü bir görüntü olmaması için yapıyoruz. Şimdi arka sıradayım. Bakın sıradaki ilmeğim ters. O nedenle onu ters örüyorum ve ayrıca geliyorum. Şimdi aradaki bu burgu ilmeklerimiz de ön yüzde düz görünecekler. Dolayısıyla arka sırada olduğumuz için onları da ters öreceğim. 4 ilmeği ters örerek devam ediyorum. Şimdi burada şu noktadayız. 9 tane kol ilmeğimiz. Arada yine 4 tane burgu ilmeklerimiz. Arka 20 arka ilmeğimiz. 4 tane burgu ilmeğimiz ve tekrar 9 tane kol ilmeğimizi örüp bu ilk başta işaretlediğimiz reglan noktasına kadar geliyoruz. Yani ayraçlar yerlerinde kalmak kaydıyla bütün ilmekleri ters örüyorum. Evet, bakın ilk reglan noktasına geldim. Aradaki 4 ilmeği örüyorum. Ve şimdi şu noktadayım. Burada da yine ilk 2 ilmeği ördükten sonra geriye döneceğim. Bu taraftaki ilk kısa satırımızı yapacağız. 1 2. Şimdi dönüyorum. İlk sırayı, ön ve arka sırayı, daha doğrusu iki sırayı artış yapmaksızın ördük. Şimdi bu sırada hem kısa satırlarımıza devam edeceğiz hem de artışlara başlayacağız. Şimdi reglan artışları her zaman bu işaretlediğimiz reglan bölgelerinin hemen önce ve hemen sonrasında yapılır. Bakın şöyle artı işareti koyduğum noktalarda artışlar yapacağız. Bunu ön sıralarda yapacağız. Arka sıralarda artış yapmayacağız. Şimdi buradaki kısa satırımızı yapalım. Bunun için bakın ipi şöyle öne alıyorum yine. Ördüğüm bu ilmeği soldan sağa geçirip sonra yine şöyle ipi arkaya doğru çekerek bakın yine çift ilmek haline getirdim. Şimdi devam edelim. Bir tane ilmeğimiz var ayrıca dek. Onu ördük ve ayrıca geldim. Evet, şimdi bakın artış noktasındayız. Bu ayraçtan hemen önce artış yapacağım. Şimdi artışlarımız ayraçların öncesinde, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, reglan ilmeklerinin başında sağa doğru, bitiminde de sola doğru olacak. Sağa doğru artışı şöyle yapıyorum. Bakın şu iki ilmeğin arasındaki şu ipi şişe alıyorum ve şöyle önden batarak örüyorum ki delik oluşmasın. Burada bir tane artış yaptım. Hemen 4 ilmeği yine düz örüyorum. Henüz burgu yapmayacağız. Biraz bu düz kısmın ilerlemesini istiyoruz. Şimdi bu tarafında, yani sol taraftaki artışımız sola doğru olacak. Bunun için aradaki yine ipi alacağım. Bakın şu en üstteki ipi, ama bu sefer şöyle alıyorum. Şöyle bakın. Ve arkadan batarak örüyorum. Şöyle. Dilerseniz farklı artırma teknikleri de kullanabilirsiniz. Ben bu tekniğin duruşunu beğendiğim için genellikle bunu uyguluyorum.
Şimdi burada artışlarımızı yaptık. Devam edelim bir sonraki reglan noktasına. İlmekleri saymamıza hiç gerek yok bu arada. Ayraçlar bize nerede artış yapacağımızı zaten söylüyor. Geldim bakın bir sonraki ayraca. Yine hemen önce şöyle yapıyorum. Sağ artış. Daha önce çok uyguladığım için yapanlar hatırlayacaktır. Hızlı geçmeye çalışıyorum o nedenle. Aradaki 4 ilmeği ördüm. Şimdi sol artış. Bakın şöyle aldım şişe. Sonra da şöyle arkadan batarak örüyorum. Devam edelim. Üçüncü reglan noktasına geldim. Yani bakın şu nokta. Hemen yine önce sağ artış. Bu 4 ilmek hep sabit kalıyor. Ayraçlar yer değiştirmeyecek hiç. Artışlar bunların hep dış taraflarında olacak. Şimdi sol artış. Şöyle alayım. Arkadan batarak örüyorum. Devam edelim. Evet, geldim son reglan noktasına. Önce sağ artış. Şimdi sol artış. Şimdi bakın bir ilmeği örüyorum. İkinci ilmek bir önceki sırada geri dönüş yaptığım ve çift ilmek haline gelen ilmek. Görülüyordur umarım. Bakın 2 ilmek şeklinde. Burada bu 2 ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Bakın böyle. Böyle bir geçiş yaptıktan sonra bir sonraki dönüşümüz yine 2 ilmek sonra olacak. Devam edelim. 2 ilmek daha örelim. Doğrulamak için bakın burada kenarda 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmek kaldı. Geri dönüyorum tekrar. Bir önceki seferde yapmıştık. Aynı şeyi yapacağız. İlmeği şöyle alıyorum. Ördüğüm son ilmeği sol şişten sağ şişe ve şöyle çekerek çift ilmek haline getiriyorum. Sonra ipi öne alıyorum çünkü arka yüzeyim ve ters öreceğim bu ilmekleri. Artırdığımız ilmekler de hep ters oluyor bakın. Bütün ilmekleri ters örerek diğer tarafta geri dönüş yaptığımız ilmeğe de geliyoruz. Evet, bakın bu taraftaki çift ilmeğe geldim. Görünüyor zaten. Burada da yine ikisine birlikte şöyle batarak alıyorum. Arka yüzde olduğum için ters ördüm. Şimdi yine bu tarafta da 2 ilmek ilerleyip tekrar geriye döneceğim. 1, 2. Bakalım kalan ilmeklerimize. 3, 5, 8, 10 tane ilmek kaldı. Diğer tarafta olduğu gibi. Tekrar döndüm. Buradaki ikinci geri dönüşümüz. İpi öne aldım. Bu ilmeği bakın şöyle yine çift ilmek haline getirdim. Ve örmeye devam ediyorum. Şimdi arka yüzde artış yapmadık. Ön yüzlerde artış yapıyoruz. Ayraca geldiğimde bir kez daha göstereyim. Yine artış yapacağız. Önce sağ artış. Dört ilmeği ördüm. Şimdi sol artış. Evet, devam ediyoruz. Diğer 3 reglan noktasında artışlarımızı yapıyoruz. Buradaki çift ilmeğe kadar geliyoruz. Düz örüyoruz hep. Evet, çift ilmeğe geldim. Onu birlikte örüyorum. Son kez bakın 2 kere döndük. Son kez 2 ilmek daha ilerleyip geri dönüş yapıyorum. 1, 2. Geride 8 tane ilmeğim kaldı. Hemen geriye dönüyorum. Bu taraftakiler bitti. Bir kez de diğer tarafta döneceğiz. Yaka düşürmemiz bitecek. Çift ilmeğe çevirdim. Kalan ilmeklerin hepsini ters örerek diğer uçtaki çift ilmeğe dek geliyorum.
Evet, çift ilmeğe geldim. Onu da örüyorum böyle birlikte. Sonra son kez 2 ilmek daha örüp kenarda bakalım 2, 4, 6, 8 ilmek kalmışken son kez geri dönüyorum. Artık geri dönüşlerimiz bitti. 2 sıra daha öreceğiz. Şimdi bu kısa satırımızı yapalım. Bakın ipi öne aldım. Şöyle çift ilmek haline getirdim. Örmeye devam ediyorum. Ön yüzdeyim. Bu yüzde yine artış yapacağım. Arka yüzden ters örerek devam edeceğim. Bir sonraki sırada haroşoya geçeceğiz. Aynı zamanda da burgumuzu yapacağız. Şimdi önce bu sırayı tamamlayalım artışımızı yaparak. Evet, sıranın sonundaki çift ilmeğe geldim. Onu örüyorum. Artık geri dönmeyeceğim. Bundan sonra bu kenara kadar öreceğiz. Neydi? Kenarda 7 ilmek kenar bandı haroşa olacaktı. Bakın 2, 4, 7 tane. Bu ilmekler hem ön hem arkada düz örülecek. Şimdi önde olduğum için zaten hepsini düz örüyorum. Sadece kenar ilmeklerimiz ters. Şimdi arkaya dönüyorum. Örgünün arka yüzündeyim. İlk 7 ilmeği yine düz örüyorum. İlkini örmeden alıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu 7 ilmek hep haroşa olarak devam edecek örgünün sonuna dek. Sonra aradaki ilmekleri artık ters öreceğim. Çünkü ön yüzde düz görünmesini istiyorum. Bunlar ters olacak zaten. Devam edelim bu şekilde ters örerek sıra sonundaki çift ilmeğe kadar. Evet, son çift ilmeğe geldim. Bakın onu da yine birlikte örüyorum. Şimdi sayalım. Kenarda 8 ilmeğimiz kaldı. Bakın bu iliğimiz olan ilmek. Toplam 8 ilmeğimiz kaldı. Bunun bir tanesini daha ters ördükten sonra 7 ilmek kaldığında yine haroşa olması için düze dönüyorum. 1, 2, 3. Bakın bu iliğimiz 4, 5, 6 ve kenar ilmeğimiz ters. Evet, yaka düşürmeyi tamamladık. Bakın ne oldu? Ne sağladı bize bu çalışma? Şöyle bir görelim. Bakın, burası arka. Arkanı ne kadar ördüğümüze bakın. Bir de önlere bakın. Önlere daha lastiğin bitimine bir kere ördük. Çok daha az ördük. Dolayısıyla şöyle katladığımızda yeleğimiz bittiğinde bakın bu ön kısım arka kısımdan bir miktar daha aşağıda duracak ve bu da bebek için böyle boynunu rahatsız etmeyecek, daha rahat bir kullanım sağlamış olacak. Şimdi bu sırayla birlikte düz örgüyü tamamladık. Aynı zamanda vurgu içinde vurgu yapma noktasına gelmiş olduk. Yelek boyunca bu düz ve haroşa değişimlerini ve burgu yaptığımız sıraları aynı sıraya denk getireceğim ben kolay takip edebilmemiz için. Yani her değişimde aynı zamanda vurguyu yapıyor olacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza birlikte bakalım. Evet, başlayalım örmeye. Bu aralardaki ilmekler artık haroşaya döneceği için her iki yönde düz öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Kenar bandını örüyorum 7 ilmek. Sonra devam ediyorum ayraca kadar. Ayraca geldiğimde önce artışı yapıyoruz. Ön yüzdeyiz çünkü. Sonra burgu ilmeklerine geldik. Bakın burguyu 8 sırada bir yapacağız. Şu an 8 sıra oldu zaten. Bunun için şöyle bir aparat kullanacağım. 4 ilmeklik bir burgumuz var. İlmekleri ikişer ikişer yer değiştireceğiz. Önce ilk 2 ilmeği bu aparata alıyorum.
Öyle bir aparat yoksa elinizde bir tığ, bir şiş, bir iğne, her şey olabilir. Önce arkadan gelen 2 ilmeği örüyorum bakın. Sonra bu aparata aldığım 2 ilmeği şişe alıp onları örüyorum. Evet, ilmekleri bakın yer değiştirmiş olduk. Burgu dediğimiz şey bu zaten. Şimdi bu sol taraftaki artışı da yapalım. Ayraçlar biraz zorlayabilir ama bu 4 ilmeği şaşırmadan devam ettirebilmeniz için tavsiye ederim. Eğer ben onlar olmaksızın yapabilirim diye düşünüyorsanız o zaman ayraçları çıkarabilirsiniz. Artık bayağı bir belirginleşti çünkü burgudan dolayı o 4 ilmek. İkinci artış noktasına gelelim. Evet, burada da yine önce sağ artış, sonra burgu, sonra sol artış. Evet, anladık sanıyorum ne yapacağımızı. Devam ederek 3. ve 4. reglamlarda da artışlarımızı yapacağız. Aralarında da vurguları yapacağız ve sırayı tamamlayacağız. Evet, artışları ve vurguları yaparak sırayı tamamladım. Bakın vurgularımız 4 noktada da oluştu. Şimdi örgüyü çeviriyorum arka yüzünü. Artık haraşoyu burada uyguluyor olacağız. Çünkü arkadan da düz öreceğiz o ilmekleri ve haraşo elde etmiş olacağız. Şimdi önce kenar bandını örelim, 7 ilmek. Normalde bu ilmekleri ters örüyorduk. Şimdi haraşo olması için yine düz örüyorum. Ayraca kadar gelelim. Ayraca geldim. Burgu ilmeklerimiz hep düz örgü olarak ön yüzden görülmeye devam edecek bakın. O nedenle hep önde düz, arkada ters örüyor olacağız onları. O nedenle yine onları ters örüyorum. Sadece burgu reglan noktalarındaki 4 ilmek burgu ilmeklerini ters öreceğim bu haraşo kısmında. Diğer ilmekleri düz örüyorum. İkinci reglan noktasına geldim. Yine aradaki 4 ilmeği bakın ters örüyorum. Diğer ilmekler düz. Sıra sonuna kadar sadece bu 2 tane kaldı. 4'er ilmeğimiz. Onları ters, diğerlerinin hepsini düz örerek devam ediyorum. Evet, sırayı tamamladım. Bakın düz örgüden sonra bir diş haraşomuz oluştu. Bütün örgümüz boyunca. O haraşonun uzunluğu 4 sıra olacak. Yani bir tanesini yaptık. 3 tane daha yapacağız. Bu demektir ki 6 sıra öreceğiz. 3 ön sıra, 3 arka sıra. Bu örgü sırasında ön sıralarda yine artışlarımızı yapmaya devam edeceğiz ve burguyu yapmayacağız. Bu 8 sıranın sonunda yapacağız çünkü bir sonraki burguyu. Aralardaki ilmekleri önde düz, arkada ters öreceğiz. Ama diğer ilmeklerin hepsi hem ön hem arkada düz olacak. Bu şekilde bu 4 haraşo sırasında tamamlayalım. Henüz ikinci iliğimizde de var. Başka bir detay yok. Burayı örelim. Sonra düz örgüye geçerken tekrar görüşelim. Evet, ön yüzlerde artırmaları yaparak haraşo sıraları 4 sıra olana dek ördüm bakın. Bu arada burgu sıralarımızda 8 sıraya ulaşmış oldu. Yani 4 haraşo sırası 8 sıra yapıyor zaten. Bu sıra itibariyle hem burguları yapacağız hem de bu haraşoları tekrar düz örgüye çevirmiş olacağız. Hemen başını sadece göstereyim.
İlk ayrıca kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Ayrıca geldim. Önce yine artırmayı yapacağım. Sağ artırma. Şimdi burgu sırası. 2 ilmeği aldım. Önce bekletiyorum arkada. Sonraki 2 ilmeği önce örüyorum. Ardından bu ayrıca aldığım ilmekleri örüyorum. 4 ilmeği ördüm. Şimdi burada sol artırma yapıyorum. Ve düz örmeye devam ediyorum. Şimdi bu sırayı bu şekilde tüm reglan noktalarında hem artış yapıp hem de burguları yaparak tamamlayacağım. Bütün ilmekler düz olacak. Arka sırada bu reglan aralarındaki haroşaların düz örgüye dönebilmesi için bu aralardaki ilmekleri ters öreceğim. Zaten burgu ilmeklerimiz de ters olacak arka sırada. Sadece her iki taraftaki 7 ilmek kenar bandına ait ilmekler haroşa olacağı için onları arka sırada da düz öreceğim. Diğerlerinin hepsi ters olacak. Bu şekilde 8 sırayı daha tamamlayacağız. O 8 sırayı buradan bu yandan haroşalardan sayabilirsiniz. Daha kolay olur. Yani düz örgüyü de sayabilirsiniz ama haroşaları saymak daha kolay. 4 haroşa sırası da düz örgüyü örmüş olacağız. Sonra bakın bu düzü de tamamladıktan sonra tekrar haroşaya geçeceğiz. Ve o arada geçişte yine burgumuzu yapacağız. Yani her düz haroşa değişimi yaptığımız sırada burguları da yaparak artışlarımızı yapmaya devam ederek robayı öreceğiz. Bu arada ikinci iliğimizi ben 14 sıra sonra açtım. O da bakın ikinci haroşanın bitiminden sonra bir sıra daha ördüm haroşa, sonraya denk geldi. Siz dilediğiniz aralıkta yapabilirsiniz. Benim şu an 2 iliğimin aralığı 14 haroşa sırası. Bu şekilde robayı örmeye devam edeceğim. Bakın bir düz, bir haroşo, düz, haroşo, düz, haroşo şeklinde 6 kere tekrarıyla bitecek robamız. Bu son haroşonun bitimiyle birlikte kolları da ayırıyor olacağım. Ben bu anlattığım kısmı örmeye devam edeyim. Robanın bitiminde tekrar birlikte örmeye devam edeceğiz. Evet, konuştuğumuz şekilde robayı tamamladım bakın. Şu düz ve haroşolar toplam 6 kere oldu. En son haroşoyla bitirdim. Artırma sayımız da şu ana kadar 23 artırma oldu. Bu artırmaların sonucunda ilmek sayılarımız önde 37 ilmek, kolda 55 ilmek, arkada 66 ilmek oldu. İliği de yine söylediğim gibi ilk ilikten sonra 14 haroşo sırası ördüm ve ikinci iliği açtım. Bundan sonra da eşit aralıklarla devam edeceğim. Şimdi bu sıradan itibaren kolu ayıracağız. Şöyle bakın, şunu da göstereyim. Yakada olduğu gibi kolu ayırdıktan sonra bu haroşadan sonra 2 düz 2 ters lastik öreceğim. Bir 8-10 sıra kadar ve kolu bitireceğim. Bu arada şimdi bakın şu gövde kısmında da bu roba ayrım noktalarındaki ile uyumlu olsun diye yine burgularımız var. Hemen şu en son haroşanın bitiminde bakın burada başlatıyoruz ortadan tek burguyu. Bir sonraki düz ve haroşayı ördüğümüzde ikinci haroşada kenarlara da birer tane burgu başlatacağım. Bu şekilde devam edecek. Şu ön ilmek sayımız 37 idi. Bunu ortalayacak şekilde. Şimdi bu ön sırada bu burguyu başlatacağız. Bakın kenarlarında bu 4 ilmeğin her iki tarafında birer ilmeğimiz ters ilmekler olacak. Şimdi başlayalım, bunu nasıl yapacağımıza bakalım. İlk öncelikle kenar ilmeklerimizi örüyoruz. 7 ilmek haroşo. Ardından 7 ilmekten sonra 11 tane ilmek öreceğim. Bakın toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 7 artı 11, 18 tane ilmeği örmüş oldum.
Şimdi burgu ilmeklerimize geldik. Neydi? Bir tane önce ters örüyorum. Ardından 4 tane düz örüyorum burgu için. Sonra tekrar bir tane ters örüyorum. Şimdi kalan ilmekleri örelim ayrıca kadar. 13 tane ilmeğimiz kalmış, onları ördük. Şimdi reglan noktasına geldim. Bakın burada toplam 4 tane ilmeğimiz vardı. Bunları ikişer ikişer paylaştıracağım. 2 tanesini öne alıyorum. Bunlar ön ilmeklerimiz olacak. Buradan itibaren arka ilmeklerim, kol ilmeklerimiz başlayacak. Bu kalan 2 ilmeği de kola vereceğiz. Şöyle yapalım. Bu ayracı yine buraya şimdilik yerleştireyim. Ön ilmekleriyle sınırı belirlemek için. Şimdi 2 düze başlayalım kol lastiği için. 2 düz ördüm. Bunu artık çıkarabilirim. Sonra 2 ters. 2 düz. 2 ters. Bu şekilde devam edelim. Diğer ayraca kadar örelim. Devam ediyorum. 2 düz. 2 ters. Şimdi bakın, bir düzü ördüm. Buradan da 2 ilmeği kola alacağım. İkinci düzü ördüm. Bir tane daha alıyorum. Onu da kenar ilmeği ters olsun. Diğer 2 ilmek burada kaldı. Yine şimdilik bu ayracı buraya takalım. Bu aradaki ilmeklerimiz, her iki taraftan ikişer ilmek de aldık reglanlardan. Kol ilmeklerimizi oluşturduk. Geriye dönüyorum. Lastiği öreceğiz bir miktar. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim bakın ters oldu bu tarafta. 2 ters ördüm. 2 düz. Oldukları gibi, göründükleri gibi örerek ilmekleri lastiği bir miktar ilerletelim. Aynı şekilde buraya geldiğimde de bu ayraçtan geriye döneceğim ve sadece kol ilmeklerini lastik örerek devam edeceğim. Evet, kol lastiğini ördüm bakın. 8 sıra oldu. Uzunluğu da yaklaşık 2,5 santimetre kadar. Şimdi ilmekleri kapatacağız. Örerek kapatacağız. İlk ilmeği aldıktan sonra bakın, ikinci ilmek bir düz ilmek. Onu düz örüyorum. Sonra ilk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Sırada 2 tane ters ilmek var. Ters ilmekleri ters öreceğim. Bakın, tersi ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirdim. Tekrar yapalım. Ters ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirdim. Sırada düz ilmekler var. Onları düz örüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. İpi de bol tutmaya çalışalım. Kol ucu gergin olmasın. Düzleri kapattım. Sırada tersler var. Evet, bu şekilde esnek bir kapama oluyor bakın. Kol ilmeklerinin tamamını keselim. Devam ediyorum. Bakın, son 3 ilmek. Son ilmeği de yine bu şekilde örerek kapattım. Şimdi şöyle bir kola bakalım, bakın. Tamamlamış olduk. Şimdi ipi koparmadan şöyle hemen tığla, zaten çok kısa bir mesafe, orayı birleştirmek istiyorum. Bir tığ aldım. Hemen tam karşısından şöyle tığ geçiriyorum. Bakın, bu ilmeği tığa alıp karşıya geçirdim. Buraya bir tane zincir yapıyorum, gergin olmaması için. Şimdi şöyle karşılıklı birleştireceğim. Şu kenar ilmeklerimiz var, bakın. Şöyle 2 parçasından birden geçiriyorum. Karşıdan da öyle, aynı ilmeğin, bakın şu ilmek, 2 parçasından birden geçirip
Şöyle bir daha yapalım. İpimi bakın böyle aldım. Sonra da şöyle kaydırma yöntemi dediğimiz yöntemle ipi dolamadan çektim. Bir daha yapacağım. Şişler biraz engel oluyor. Görüntüyü de kapamasını istediğim için biraz zorlanıyorum. Bakın şöyle. Buradan bu 2 ilmekten, karşıdan da yine bu 2 ilmekten şöyle alıyorum ve kaydırıyorum. Bir kez daha yapalım. Bu boşluğu bu şekilde kapatacağız. Devam ediyorum. Burada boşluk oluşmaması için şöyle şuradan önce bir alacağım. Son olarak da artık şöyle şişleri geriye alalım. Hemen bu şişlerdeki ilmeklerin, bakın buradaki bu taraftaki ilmeğin hemen altındaki ilmek şuradan, aynı şekilde karşıdaki ilmeğin hemen altından, yani şuradan bir kez daha batıyorum. Aynı teknikle birleştiriyorum. Şimdi burada bir tane ilmeğimiz oluştu. Bu ilmeği de kol altına ilave ilmek olarak düşünüp şöyle şişe aldım. Bakalım kola şimdi. Güzel, bakın birleştirdik, tertemiz, ipi de koparmamış olduk. Şimdi bu ilmekler artık arkanın ilmekleri, devam eden ilmeklerimiz. Şimdi burada sıkıca da birleştirdiğimde şöyle yapayım. Önle arkada zaten birleşmiş oldu, bakın. Bu 2 tane reglan hattından arkaya ayırdığımız ilmeklerdi. Son oradaki ayracı da çıkardım. Şimdi arkanın ilmeklerini örerek devam ediyorum. Kol altı da böylece birleşmiş oldu. Hem de deliksiz, güzel bir şekilde. Şimdi devam edeceğim. Arka ilmeklerini öreceğim. Buraya geldiğimde yine 2 ilmeği, 4 ilmeğin 2 tanesini arkaya, 2 tanesini kola vereceğim. Aynı şekilde kol ilmeklerini buradan 2 taneyi alıp, kol ilmeklerini ilave olarak buradan da 2 taneyi alıp, aynen burada yaptığım gibi, tekrar göstermeyeyim süre uzamasın, 2 düz 2 ters lastik öreceğim. 8 sıra örmüştüm bu kol için. Aynı şekilde burada da 8 sıra öreceğim. Şimdi gösterdiğim gibi tığla birleştirip bu kolu da tamamlayacağım. Aynısı, ben hemen bu kısmını örüp geliyorum. Evet, ikinci kolu da aynı şekilde ördüm, bakın bu şekilde oldu. Tığla birleştirdiğim ilmeği buraya dahil ettim. Kol altı birleşmiş oldu bu sayede ve sonra örmeye devam ediyorum. Şimdi ön ilmeklerinden bu sırayı tamamlayacağım. Burada dikkat edeceğimiz bir şey. Diğer tarafta hatırlarsanız burguyu ilk sırasını yapmıştık. Şurada göstereyim, daha belirgin olur. Kenardan 7 ilmek örmüştük, haroşa ilmekleri. 11 ilmek düz örmüştük. Ardından da burgu için bir ters, 4 düz, bir ters örmüştük. Hepsini toplarsak bakın burası 6 ilmek yapıyor. 7, 11 daha 18, toplam 6'yı da eklersek burası 24 ilmek yapmıştı. Şimdi simetrik olması için bu tarafta da kenardan 24 ilmek kalana kadar, yani kenar tarafından 24 ilmek olana kadar buradan örüp geleceğim şimdi. Orayı ben saydım, bir ayraç yerleştirdim oraya. Burada 24 ilmeğim var. Oraya kadar düz örüyorum şimdi. Evet, şimdi 24 tane ilmeğim var. Hemen önce burguyu yerleştirelim. Bir tane ters, 4 tane düz, ardından bir tane daha ters. Şimdi 11 artı 7, toplamda 18 ilmeğim kaldı. Onları örüyorum. Kenar ilmeklerimiz yine ters. Evet, şimdi arka sırasında bakın şu sıralamaya bakarsak düz haroşa, burası düz kısımdayız. Yani şurası. Dolayısıyla arka yüzlerde bu ilmekler ters olacak. Burada ben 4 sıra örüp ondan sonra ilk burguyu yaptım. Şimdi bir sıra ördük.
3 sıra daha öreceğiz. Arka sırayı hemen şöyle başını bir göstereyim. İlk 7 tane ilmeğimiz düz olacak. 2, 4, 7. Evet. Sonra ters örüyorum. Burgu ilmeğine kadar. Evet, bakın burgunun kenarındaki o bir tane ters ilmeğe geldim. Burada düz olarak görünüyor. Bunu düz örüyorum. Sonra 4 tane burgu ilmekleri yine ters. Burgunun bitiminde de bir tane yine düz ilmek var. Sonra ters devam ediyorum. Şimdi burada yaptığım bu işi, bu aradaki bütün ilmekleri ters örüp diğer taraftaki burgu ilmeklerinde de yapacağım. Ve bu sırayı tamamlayacağım. Bu sayede burgu için 2 sırayı tamamlamış olacağım. Dediğim gibi 4 sıra olduğunda, yani 2 sıra daha ördüğümde burgu yapacağım. Bu kısmı öreyim ben. Bu sırayı tamamlayacağım. 2 sıra daha öreceğim yani. Ondan sonra birlikte burguyu yapalım. Evet, 4 sırayı tamamladım. Bakın şuradan sayabiliriz düz ilmeklerden. Şimdi burgunun öncesindeki ters ilmeğe kadar geldim sıra başından. Ters ilmeği örüp hemen burada burguyu yapıyorum. Aynı şekilde yapıyoruz. Burgunun ardından yine ters ilmeğimizi örelim ve devam edelim. Şimdi bu buradaki düz örgünün 5. sırası. Devam edeceğim. Arkayı geçip diğer öne geldiğimde yine burada da burguyu yapacağım. 5. sırayı tamamlayacağım. 6, 7 ve 8. sıraları da örelim. Bu düz kısmı tamamlayalım, yani şurayı. Ardından haroşaya başlayacağız ve orada burgunun tekrar ikincisini yaparken yanlara da birer burgu başlatacağız. Bu kısmı tamamlayalım önce. Evet, düz örgüde 8 sırayı tamamladım. Burgunun da 4 sırası oldu. Şimdi bu düzden sonra tekrar haroşaya başlayacağız. Haroşanın iki dişini, yani 4 sırasını ördükten sonra hem bu burguyu bir daha yapacağız, hem de yanına diğer burguları başlatacağız. Şimdi burada bu sırada haroşaya başlayacağım. Arkadan da düz öreceğim, yani bu ilmekleri önden de düz, arkadan da düz. 4 sırada o şekilde örelim. Burguları da ilerletmiş olalım. Ondan sonra ikinci burguları birlikte yapalım tekrar. Evet, 4 sıra daha ördüm. Bakın 2 diş haroşa oluştu burada, bu düz örgüden sonra. Şimdi burgumuzun 8 sırası tamamlandı bu sırada. Dediğim gibi burada hem bu burguyu yapacağız, hem de ortadaki burgunun kenarlarına, sağ ve soluna birer burgu daha başlatacağız. Bunun için kenardan 13 ilmek örerek başladım bu sıraya. Bakın şu aradaki burgunun öncesindeki ters ilmekten sonra 5 ilmek kaldı. Oraya kadar ördüm. Şimdi burada ikinci burguyu öncelikle başlatacağız. Yine kenarda bir tane ters ilmek olacak. Bu 5 ilmeğin bir tanesi ters ilmek, diğer 4 tanesi burguya dair düz ilmekler. Evet, bakın bir tane ters ördüm, sonra 4 tane düz ördüm. Burada burguyu başlatmış olduk. Şimdi ortadaki burguyu bu sırada yapalım. Tersini ördükten sonra burgumuzu yapalım hemen. Burguyu yaptım. Aradaki ters ilmeği ördüm. Bu taraftaki burguyu da başlatalım. Yani 4 tane düz örüyorum önce. Ardından bitimine bir tane de ters ilmek örüyorum. Şimdi bu burguyu yaptık. Kenarlardakileri de başlattık. Bundan sonraki kısımda bu kenarlardakileri 4 sıra ördükten sonra, yani bu sırayla birlikte 4 sırayı tamamladığımızda kenarlardaki burguları yapacağız. Ama bu ortadaki devam edecek. Aynı anda olmuyorlar. Onu söylemiş olayım. Bakın çaprazlama olacak. Yani ortadaki burguyu yaptığımızda diğer yanlardaki burgular tam orta hizasına gelmiş oluyor. Yanlardakini yaptığımızda da, yani şu sıraya bakarsak, ortadaki burgunun tam ortasına denk gelmiş oluyor. Çaprazlama yapacağız. Biraz dikkat ederseniz
gayet kolay olacaktır. Şimdi devam edelim. Diğer taraftaki işlemimizle birlikte yapalım. Evet, diğer tarafa geldim. Bakın yine burada aradaki bu ters ilmekten önceki 5 ilmeğe kadar ördüm. Şimdi burada yine aynı şeyi yapalım. Önce bir tane ters örüyorum. Sonra burgunun 4 ilmeğini örüyorum. Bu kenardaki burgumuz oldu. Sonra ortadaki burgunun ters ilmeğini ördükten sonra şimdi onu yapalım. Evet, sonra ters ilmeğimizi ördük. Bu taraftaki burguyu oluşturalım. 4 düz örüyorum ve kenarda bir tane de ters örüyorum. Evet, bu burguları da kurmuş olduk. Bakalım kenarda 2, 4, 6, 8, 10, 13 tane ilmeğimiz kalmış. Bu sırayı tamamlıyoruz. Ardından devam edeceğiz yine örmeye haroşaya. 4 dişe tamamlayacağız haroşayı. Bu durumda hiç aralarda burgumuz yok. Sadece her iki taraftaki düzleri ve tersleri örmeye devam edeceğiz. Ardından haroşonun bitiminde bu yeni başladığımız kenardaki burguları kapatacağız. Orada yine bir kez daha görüşelim. Evet, 4 sıra daha ördüm. Bakın haroşonun 4 sırası tamamlandı. Burgularda bakın görünüyor. Yanlardaki burguların düz kısımları, ortadaki de zaten belirgin bir şekilde görünüyor. Şu arkasını da göstereyim, belki daha anlaşılır olacaktır. Bakın ortalardaki burguların ilmekleri ters oluyor arkada. Aralarda da düz birer ilmeğimiz var. Önde onlar tersti çünkü, arkada düz görünüyor. Şimdi haroşayı da 4 sıra tamamladık. Tekrar düze geçeceğiz bu sıra itibariyle. Aynı zamanda aynen bakın bu ortadakini nasıl 4 sıra sonra yapmışsak ilk burgumuzu, bu yanlardakilerin de şimdi bu sırada 4 sıra olduğu için ilk burgularını yapacağız. Ama ortadaki devam edecek. O henüz 4 sıra oldu. Bir 4 sıra sonra da onu yapacağız. Yani hep dönüşümlü bir şekilde 4 sırada bir burgu yapıyor olacağız. Bir seferinde ortadakini yapıyorsak bir sonraki seferde kenardakileri yapacağız. Aynı zamanda 8 sırada bir de bu düz ve haroşoları değiştirmeye devam edeceğiz. Yani dikkat edeceğimiz şeyler bunlar olacak sadece. Bir de bir sıra öncesinde iliğin yeri geldiği için iliği açtım. Toplamda 3. iliği açmış oldum. Şimdi şu burgu ilmeğine kadar örelim. Evet, bakın geldim. Burgunun hemen öncesindeki ters ilmekteyim. Onu ters örüyorum. Şimdi burada burguyu yapalım. Burguyu yaptık. Aradaki yine ters ilmeği örelim. Şimdi ortadaki burgudayız. Onu düz örerek devam ediyoruz. Ters örüyoruz bir tane. Şimdi soldaki burguyu yapacağız. Burgunun ardından ters ilmeğimizi örüyoruz ve buradaki işimiz bitiyor. Bakın böyle oldu. Şimdi devam edeceğiz. Diğer taraftaki aynı şekilde vurgularımızı yapacağız. Şimdi biz neredeyiz? Şurada bakarsak bakın. Şu haroşanın bitimindeyiz. Yani şu noktadayız. Bakın yanlardaki vurguları yaptık bu sırada. Ortadaki devam ediyor. Şimdi bu şekilde bu haroşayı bitirdik. Düze başlıyoruz. Düz öreceğiz. Düz bölümü. Burgular devam edecek anlattığım şekilde, tekrar söylemeyeyim onu. Arkasından bir haroşa, tekrar bir düz, tekrar bir haroşa yaparken bakın bu buradaki haroşonun ortasında yanlardakileri bitireceğiz. Ortadaki biraz daha devam edecek. Bir sonraki düzün sonunda bitecek. Bunların yine ben sayılarını söyleyeceğim ama buradan sonraki kısım artık aynı şekilde devam edecek. Dikkat edeceğimiz tek şey, bir kez daha tekrar edeyim. Bu düz ve haroşolar 8 sırada bir değişecek. Bunu kontrol edelim ve ona göre devam edelim. Burgular da yine her biri kendi içinde 8 sırada olacak. Ama çaprazlama olduğu için her 4 sırada bir burgu yapıyor olacağız.
Bir seferinde ortadakini yapıyorsak bir sonrakinde kenardakileri yapıyor olacağız. Bu şekilde devam edelim. İliklerimize de yine dikkat edelim 14 sıra aralıklarla. Şu yanlardaki burguyu bitireceğimiz noktada yine tekrar görüşebiliriz. Evet, yeleğin gövdesini örmeye devam ettim. Bakın son hali bu şekilde. Şu an kol altından itibaren uzunluğu yaklaşık 11 santimetre kadar oldu. Şimdi şu bitmiş olanı da göstereyim. Bakın bu yandaki, ortada değil de kenardaki burguların başladığı haroşoya bakarsak oradan itibaren bakın başladığı haroşo 1, 2, 3. haroşoda 2 sıra olmuşken ben bu yandaki burguları bitirdim. Normal kapattım onları. Sonra ortadaki bir sonraki düz örgü kısmında da devam etti. Sonraki haroşoda bitti. Şimdi bu 3. haroşonun 2. sırası. Bakın tam da oradayım. Başladığı haroşoyu sayarsak 1, 2, 3. 3. haroşonun 2 sırası oldu. Burada artık bu yandaki burguları iptal edeceğim. Ne yapacağım bunun için? Bakın bu ortadaki burgunun 4 tane düzü ve kenarlardaki birer tane ters ilmekleri, toplam 6 ilmek kalacak. Onun dışındaki diğer ilmeklerin hepsi normal haroşa ilmeğe dönecek. Yani önden de düz, arkadan da düz öreceğim onları. Bu arada bir sıra öncesinde denk geldi tam iliğin yeri. 4. iliği de açmış oldum. Şimdi dolayısıyla devam edeceğim. Bu sıra tam da bu ortadaki burgunun sırası. Ortadaki burguyu yapacağım. Diğer ilmekler dediğim gibi haroşaya dönecek. Bu kısmı, bu haroşayı tamamlayacağım. Arkasından bakın o haroşa burası. Arkasından bir düzde daha bu ortadaki burgu devam edecek. Sonraki haroşada o da iptal olacak. Tamamen hepsi haroşaya dönecek. O haroşayı da bitireceğim. O sıradaki uzunluğunu ölçeceğim. İpten ipe değişebiliyor çünkü. Yeterliyse daha fazla uzatmadan lastiğe geçeceğim. Eğer kısa gelirse 1-2 sıra araya yine düz örüp ondan sonra lastiğe geçeceğim. Ben bu kısmı tamamlayayım. En son size ne yaptığımı yine anlatıyor olacağım. Evet, yeleği tamamladım. Bakın son görüştüğümüzde bu kenarlardaki burguları bitirmiştik haroşanın ortasında. Ardından o 4 haroşayı tamamladım. Bir sonraki düz örgünün sonunda ortadaki burguyu da bitirdim. Sonra yine bir haroşa ördüm 4 sıra. Ardından şu araya bakın 2 sıra düz ördüm. Yani bir sıra önden düz, bir sıra arkadan ters olacak şekilde 2 sıra ördüm. Ardından lastiğe başladım. 10 sırada lastik ördüm. Hemen uzunluğunu da söyleyeyim. Bakın lastiğin uzunluğu 3 santimetre. Kol altından itibaren yeleğin uzunluğu da 20 santimetre oldu. Son olarak düğmeleri diktim ve yeleği tamamladım. Bakın şöyle göstereyim. Güzel, kullanışlı bir yelek oldu. Arkası da bu şekilde. Hem kız hem erkek bebekler için örülebilecek güzel bir yelek. Ben keyifle ördüm. Umarım sizler de beğenir ve örmeyi arzu edersiniz. Böylece bu çalışmanın da sonuna gelmiş oldum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki çalışmada görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.